Merhaba arkadaşlar. Uzun bir uğraştan sonra Aynen. Ömer'le beraber kameranın karşısına geçtik. Aslında biz Ömer'le çok uzun zaman önce farklı bir YouTube kanalında farklı konular üzerine konuşmak için planlar yapmıştık ama bir türlü bu kayıt işini çözemedik. Yani 3-4 kere denedik, istediğimiz gibi olmadı. Sonra vazgeçtik. Bugün sizden gelen soruları cevaplamak istiyorum. Normalde tek başıma cevaplayacaktım fakat konu birazcık mevcut gündemden dolayı nasıl söyleyeyim karmaşık ve çok fazla böyle nasıl söyleyeyim tek bir kişinin cevaplaması zor olan sorular olduğu için Ömer'den rica ettim. Sağ olsun o da kırmadı beni. Beraber cevaplayacağız. Burada bir de şöyle bir durum var. Ömer yeni nesil bir geliştirici aslında. Ben daha old school dedikleri eski kafalı ve değişime çok dirençli bir tarzım olduğundan kaynaklı sıkıntılarım da var bu geçişle ilgili. Dolayısıyla sorularınızı lafı uzatmayayım Ömer'le beraber cevaplayacağız. Sen istiyorsan kendini basitçe bir tanıt. Tamam. Zaten seni muhtemelen biz başka videolarda çekeceğiz. Kesinlikle. Hı hı. Ben Ömer. Aslında ben de 18 yaşından beri böyle iyi kötü bir geliştirme geçmişim var. Şu an 24 yaşındayım, yani yaklaşık 6 sene falan oluyor. Hı hı. İşte Django ile başlamıştım derken işte bir şekilde Vue, sonra da Next ve React tarafına döndüm. Çok fazla sene olarak tecrübe olmasa da yani bir yandan çok fazla proje geliştiriyorum. O yüzden hani kullandığım tool'ları nasıl diyeyim az çok böyle içinde yoğruldum diyebiliriz. Senin kendi kanalın da var zaten. Ben Kendi kanalım da var, aynen bahsediyorum zaman öyle. zaman. Tabii bir yandan işte IT işleriyle uğraşıyorum diyebilirim. O yüzden işte open source, self-hosted şeyleri de anlatıyorum. Hı hı. Gerçi daha hani 6-7 tane videom var. Çok da yok ama işte bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Şimdi de bu yapay zeka ile beraber işte çok seri proje nasıl geliştirilir denemeleri, işte çeşitli template'ler yapıyorum. Ve işte bugün yapay zeka ile alakalı da birkaç soru cevaplayacağız bakalım. Aslında senin bir Next boilerplate'in var. Onunla Evet. ilgili de bir böyle kayıt almak istiyorum. Tamam, Oradaki olsun. motivasyonun neye benziyor falan. Ya da o tarz bir boilerplate nasıl yapılır? Hı hı. Şimdi şöyle söyleyeyim öncelikle. Eskiden şey düşünüyordum hep. Ne kadar uzun zaman o sektörün içerisindeysen o kadar çok şey biliyorsundur, o kadar çok deneyimlisindir, o kadar kendini geliştirmişsindir düşüncesinden ben artık şuna evrildim. Bir insan 2 senelik iş tecrübesiyle 10 yıllık, 20 yıllık insanlardan çok daha fazla deneyime, tecrübeye sahip olabiliyor. Dolayısıyla aslında zamanın çok da fazla deneyimle çok bir şeyi yok. Yani Evet. bir paralelliği yok. Hı hı. Onu yeri gelmişken söyleyeyim. Mesela ben de çok uzun zamandır işin içindeyim ama benim çok fazla deneyimim yok. Çok spesifik alanlarda deneyimlerim var. Dolayısıyla zamanın çok da bir anlamının şeyini düşünmüyorum yani. Çünkü bazı insanlarda şey egosu oluyor işte. Bilmem 10 yıldır bu işin içindeyim. 30 yıllık tecrübeli yazılım. Konuşuyorsun çok da bir nane bilmiyor. Neyse ben direkt sorulara başlayayım Ömer. Bu arada biz bu videoyu çekerken ki kısma kadar olan şeyleri aldık. Çünkü son bir haftadır kanalın şey birazcık arttı. Yani büyüme hızı arttı. Yorumlar geliyor çok fazla. Ben de aslında birazcık popüler olan içeriklere yöneldim. Hem senin ittirmenle hem insanlar onları istiyor yani. Evet. Yani anlattığınız deneyimin alıcısı 3 kişi ise bir aracı anlattığınız zaman bunun alıcısı çok daha fazla kişi oluyor. Yani Hele ben ki, de kişisel olarak onları izliyorum mesela yani. zaten senden aldığım feedbacklerle ben şu ana kadar getirdim işi. O yüzden de zaten bu kontrast bence çok kıymetli. Şimdi önce şeyden başlayayım. Normal bir düz bir soru var. Hocam Next ile DirectX'i kullanacak mısınız? Ben Next ve Vue videolarında ne anlattıysam zaten kafamın hep şeydi. Ömer'le de ilk daha bu içerik üretme şeylerini planlarken şey düşünüyorduk. İşte Next ile Nux'ı karşılaştırırız. Yani geleneksel bir framework işte .NET olabilir, Java, ben .NET'ci olduğum için .NET ile geliştirirken ne gibi zorluklar yaşadık, Nux'ta ya da Next'te bunun avantajı ne, dezavantajı ne, tamamen o deneyimi aktarmaktı. Dolayısıyla ilk adımı bitirdik Nux tarafını. Next tarafında da DirectX'ı, Out'u, ne bileyim Prisma'yı, diğer kullandığımız Zod'u, validasyon library'lerini, hemen her şeyi kullanacağız. Dolayısıyla cevap evet, DirectX'ı da kullanacağız. Sonrasında kolaylıkları, zorlukları, işte avantajı, dezavantajı her şeye değineceğiz.
Geri kalan tüm sorular çok hızlı geçtim. Yapay zeka ile ilgili. Aynen öyle. Direkt başlıyorum. Hadi bakalım. Cursor GitHub Copilot'tan iyi midir yani? Deneyiminiz nedir? Benim Cursor'la ne Cursor'la aslında ne Copilot'la böyle çok bir şey yapmışlığım yok. Dolayısıyla bu topu direkt sana atıyorum. Tamamdır. Senin cevaplarını bekliyorum. Şöyle başlayayım ben de. Aslında Cursor'ı ben yaklaşık ilk duyurulduğundan beri kullanıyorum diyebilirim aktif bir şekilde. Aynı şekilde Copilot'ı da ilk duyurulduğundan, betasından itibaren kullanıyorum. Yani ikisinin de değişimini gözlemleme fırsatım oldu. İkisini de aktif kullanma fırsatım oldu. İkisini de birden fazla projede yayınlanmış gerçek hayat projelerinde kullanma fırsatım oldu. O yüzden şöyle bir yorum yapayım. Şimdi Copilot aslında ilk çıktığında daha böyle bir teksti complete eden bir araçtı yani. Taba basa basa, hatta ilk çıktığında satır satır ilerleyen bir araçtı. Çok böyle bir interaktivitesi yoktu. Yani bir konuşayım, proje hakkında bir şey sorayım, ona göre bir çıktı versin bana gibi şeyler yoktu. Tabii onları da geliştirdiler zamanla. Ama böyle bir tam projeye entegre olmuş gibi hissedemiyordun. Yani sanki o bulunduğum dosya içerisinde bana daha çok Gelişmiş yardımcı oldu. Gelişmiş bir autocomplete, IntelliSense gibiydi aslında. Aynen öyle. Yani daha çok bir IntelliSense gibiydi. Aynen öyle. İşte bunu aşmak için de ne yapıyorduk? Mesela bir comment satırı açıp hemen işte create a function that does bilmem ne diyordun. İşte daha bir İngilizce anlasın diye, daha iyi sonuç versin diye İngilizce yazıyorduk. Altına da taba basa basa işte bir fonksiyon üretiyordu mesela, ama ilk çıktığında atıyorum çok doğru çalışmıyordu. Sonra onun evrimini de gördük mesela. Çok daha iyi olmaya başladı. Daha büyük çıktılar vermeye başladı derken çok çok yardımcı olmaya başladı bana. Tabii burada sözünü kestim. Bu paralelde işte ChatGPT'dir, diğer yapay zeka modelleridir, işte open source yapay zeka modelleridir. Yani sadece Copilot'un evrimi değil, burada yapay zekanın hayatımıza girişinin de bir kesinlikle evriminden bahsediyoruz şeyi aslında. Yanlış hatırlıyor olabilirim, emin değilim. Copilot henüz ilk çıktığında ChatGPT'yi biz kullanabiliyor muyduk? Ona emin değilim yani. ChatGPT açık değildi. Şöyle dedikodular ya da şey vardı yani, bu sizin hayatınızı şöyle değiştirecek, böyle değiştirecek ama bizim dokunabildiğimiz bir şey değildi. Bir şey yoktu henüz. Çünkü Copilot bayağı da bir önce duyuruldu diye hatırlıyorum ya. Ben bayağı bir Copilot'ı. Microsoft GitHub'ı satın aldı. Görece kısa bir süre sonra sanırım Copilot'ı duyurdu. Hatta işte Microsoft bütün kodları okuyorum muhabbetleri, dedikoduları çıkmıştı. Dediğin gibi olabilir ya, ChatGPT. Yani marka olarak OpenAI falan vardır da. Evet kesinlikle. Bizim şu anki chat yapabildiğimiz şeyden yani o chatgpt.com yoktu atıyorum. Evet. Yani kullanamıyorduk diyelim. Neyse, onu da gözlemledikten sonra yaklaşık bir işte 2 veya 3 ay önce, yanlış olmasın, bir Cursor diye bir şey duyuruldu. Dedim bir indireyim ben bunu, nedir ne değildir bakayım. Tabii bu arada soruda yok ama ben ondan önce şeyi denedim. Super Maven diye bir alet çıktı. VS Code tarafında yine eklenti olarak onu denedim. O da aşırı hızlı çalışıyordu ama tabii Copilot kadar iyi sonuçlar vermediği için onu bıraktım. Onu da para ödeyerek kullandım bu arada. Dediğim gibi çok hoşuma gitmedi. Daha sonra Cursor'la tabii çalışmaya başlayınca işin çok farklı bir boyuta geldiğini anladım. Çünkü atıyorum Codebase'e, yani chat ekranını açıp Codebase'e soru sorabiliyordunuz. Codebase'i okuyarak size ona göre çıktılar veriyordu. Atıyorum benim component klasörümün içinde 30 tane komponent var. Onları kullanarak şu ekranı yap diyorum. Çatır çatır herif bana ekran veriyor. Orada bir parantez açalım. Teknik bir şey var orada. Durum var. O da ChatGPT'nin kontekstinin daha dar olması aslında. Kesinlikle. Şeyin kullandığı Cursor'ın kullandığı modelin adını unuttum. Cloud'da 3.5. Onun yani kontekst derken konuyla ilgili daha fazla bilgiyle besleyebiliyorsunuz karşı tarafı. Dolayısıyla o da size daha düzgün sonuç dönüyor. Tabii bu para çok önemli. Aynen öyle, kesinlikle. Ya tabii ki ChatGPT'ye de bir code base'i verebilirsiniz ama adam bir yerden sonrasını umursamıyor yani. Çünkü yani yapay zekanın çalışma mantığı o yani. Buna kontekst aralığı deniyor. İşte belki duymuşsunuzdur, 128K, işte 64K, işte 32K gibi değişen aralıklar var. Cloud'da 3.5'da bu bayağı büyük. O yüzden çok fazla projenizden destek sunabiliyor size. Bir de sorayım sana, aklıma geldi diye kestim. Cloud'e bir tık daha bu development için geliştirilmiş, eğitilmiş bir model sanırım. Ya benim gözlemim şu, bilimsel konularda ve mühendislik konularında çok daha iyi çalışıyor ChatGPT'ye göre. ChatGPT daha böyle jenerik konularda işte soru soruyor. İşte şunun yemek tarifi nedir, o nedir,
şu kadar malzemem var, ne yemek yapabilirim gibi şeylerde iyi çalışıyor. Ama dediğim gibi işte bu Cloud 3.5 ve Cursor'la beraber çok değişik bir boyuta geldi iş. Ya adama komponentlerimi veriyorum chatten. Şu komponentleri kullan bile demiyorum. Böyle bir sayfaya ihtiyacım var diyorum. Adam komponentleri kullanıp bana veriyor. Ya da diyorum ki bak şöyle bir form tasarladım daha önce. Şöyle de bir API yazdım. Şu an bende olmayan atıyorum bir kategori sayfasına ihtiyacım var. Bunlara bakarak benim yazma şeklimle bir sayfa oluştur bana. Adam bana bütün dosyaları veriyor. Şatır şatır yazıyorum. Bir baktım ben kod yazmamaya başladım. Bir de şey de çok güzel ya. Şimdi konuşacağız bu işin. Sen bana anlatıyordun, ben direnç gösteriyordum. Tasarımı yapıyor olması çok zevkli. Yani zevkli derken ya bizim gibi insanlar, yani full stack'ler tasarım tarafında butonu sağa çekeyim, sola çekeyim, shadow olsun, bilmem, sürekli bir tasarımlarımızda bizim tutarsızlık oluyor kesinlikle. ya. Bu tip araçların o tasarım yükünü alması da çok bence kıymetli. Kesinlikle. Yani bir şeyle uğraşmıyorsun. Ya işte bir back office uygulaması yapıyorum. İşte kategori sayfam var. Ürünleri listeleyeceğim bir sayfa var. Ürün ekleyeceğim. Bunlar layout'u nasıl olsun? Ya bunlarla uğraşmak bile dert yani. Bunları oturtmak bile çok büyük dertler. Ben zaten sohbet ederken insanlarla şeyi daha anlayamıyorum ya. Yıl oldu 2024. Pagination'la uğraşıyorsun, filtreyle uğraşıyorsun. Alt üstü bir back office uygulaması yapıyorsun. Aynen öyle, sort edeceksin bilmem ne sütununa göre. Sürekli aynı şeylerle, ulan bittik kardeşim ya. Bunu ortadan kaldırıyor olması, yani sadece şunu bile kaldırsa, bu tekrar eden, iş yapıyormuşuz izlenimi veren bize. Şimdi işin gerçeği öyle de bir durum var. Yani sanki sabahtan akşama kadar çalışıyorsun. Objektif bir gözle baktığın zaman ne yaptım diyorsun. Hiçbir şey yapmadın kardeşim. Düşün, eskiden bir atıyorum tablo sayfam var. Pagination yapayım desen bir günün gitti ona yani. Bir gün gitti, inan baksız da yazamazsın. Evet, kesinlikle illa bir sıkıntı çıkar. Şimdi bir komut yazıyorsun 15 saniye sürmüyor ya, böyle çok güzel bir şey aslında. Zaten şu en başta dedik ki zamanla tecrübenin çok bir şeyi yok. Şimdi adam tanıyoruz, böyle arkadaşlarımız, insanlar var. 20 yıldır pagination kodu yazıyor, sort kodu yazıyor. Bu kadar. Bunun dışına çıkmamış. Eminim her yazdığında da bir hata alıyordur yani. Aynen ya. Klasik bir projede işte direkt aklıma geliyordu işte. Bu hikaye. Resim resize etmek. Bir de bunlar mide bulandıran şeyler. Hep farkındasındır. Yani bir uygulamayı yapıyorsun hızlı. Hadi back office'e geç. O pagination'ı kim yapacak da. İşte ama orada şöyle bir şey var. O adam o konfor alanından çıkmadığı için rahat orada. Çünkü günün sonunda raporladığı insanlar ondan bir grid bekliyor. Pagination o da onu yapıyor. Doğru, dolayısıyla orada öyle bir sorun olacağını sanmıyorum. Zaten orayı kırıp dışarıya bakmaya başladığı anda o da zaten yani o da geri zekalı değil yani, bunu söylüyorum. Neyse çok bölmüş oldum seni ama gözüme bir şey kaçtı. Özetle hani Cursor GitHub Copilot'tan daha iyi midir sorusuna gelecek olursak biraz uzattık. Bence Cursor çok daha iyi. Eğer ürün geliştiriyorsanız, özellikle tek başınıza ürün geliştiriyorsanız çok daha iyi. Tabii burada dedik işte orası çok kıymetli. Ne yaptığınızda çok direkt ilintili bir şey. O tek başına muhabbetine zaten en sonunda geleceğiz. Bence bu videonun en kıymetli kısmı da orası olacak diye düşünüyorum. Çünkü çok konuşulmuyor. Bence resmin o kısmı çok göz ardı ediliyor. Oraya değineceğiz. Kesinlikle. Bir arkadaş şöyle bir soru sormuş. Direkt okumuyorum soruyu. Özetliyorum sana. .NET öğrenmek istiyorum. 5-6 aydır da öğrenmek için uğraşıyorum. Fakat yapay zeka konuşulunca bir ortamda, tabii yapay zekanın tırnak içinde development tarafından bahsediyoruz. Tabii, kesinlikle. React.js ön plana çıkıyor. Next.js. Diğer tarafta da Shadcn'i deli gibi görüyoruz. O da Vercel efekti bana sorarsan. Çünkü yani Vercel tekelleşme anlamında çok hızlı büyüyen, çok böyle her şeyi içine alan bir strateji şu anda uyguluyor. Evet. Dolayısıyla .NET'tir, Java'dır, işte Python zaten işin tam korunda oturuyor, onu katmıyorum. Dolayısıyla bu .NET'tir, Java'dır, daha geleneksel uygulama geliştiren büyük işte bankalarda orada burada kullanılan büyük sistemlerin kodlandığı, yapıldığı şeyler, mekanizmalar bu hikayenin sanki dışındaymış gibi bir izlenim var. Tabii burada şu da var. Bu işte Visual Studio'nun kendisidir. Koddan bahsetmiyorum. İşte Java nerede geliştiriliyor? IntelliJ'nin aletlerinde. O taraftaki şeyleri bilmiyorum ama benim şu andaki bildiğim bu yapay zeka oralara daha sirayet etmedi bu manada yani. Dolayısıyla insanlarda şöyle bir endişe var. .NET öğrenmeli miyim? Java öğrenmeli miyim? Soru aslında bu.
Dolayısıyla fikrimizi merak ediyor. Senin fikirlerin? Ya ben şöyle başlayayım. Hı hı. Yani iyi ya da kötü dil diye bir şey zaten hani hiçbir zaman olmadı ama ya bu biraz nerede çalışmak, nasıl çalışmak istediğinle alakalı. Hani belki çok kurumsal bir yerde çalışmak istiyorsun, işte bankada çalışmak istiyor olabilir. Ne bileyim işte daha büyük yazılımlar yapan bir yerde çalışmak istiyor olabilir. Hani onun için önerebilirim. Ama eğer bir kişi diyorsa ki ben hani tek başıma projeler geliştireceğim, işte küçük küçük onlardan para alacağım, daha böyle bir kendimi büyüteyim. Yani ilerideki hedefim kendi işime sahip olmak diyorsa bir insan, yani tek hedefi başka yerde çalışmak değilse kesinlikle ben olsam hani bu React ve Next tarafına bakmasını da önerirdim. Çünkü hani bunlar işin teknik kısmını olabildiğince şey yapıyor. Yani azaltıyor, şöyle azaltıyor. Yani şimdi bir ürün geliştirirken önemli olan nedir? Biz teknik insanlar hep teknik tarafa odaklanırız değil mi? Şöyle teknoloji kullanayım, böyle teknoloji kullanayım. Bir bakmışsın 6 ay geçmiş, ortada hala ürün yok. Şimdi bu tarz yapay zekanın da etkisiyle Next.js ya da işte Nuxt.js gibi araçlar ya senin bu 6 ayda geliştireceğin projeyi belki bir haftada belki 2 haftada geliştirmeni sağlıyor. Senin amacın ürün yapmaksa ve işte kendime bir şeyler katayım demekse ben kesinlikle bu yolu tavsiye ediyorum. Yapay zeka ve hadi Next.js React'la kısıtlandırmayayım ama böyle ne bileyim daha open source'a odaklanmış framework'lerden bahsedeyim. Hani öyle bir yazılım paradigmasından yola gitmek daha mantıklı geliyor bana. Ama eğer dediğim gibi daha kurumsal çalışmak istiyorsanız, daha böyle bir işim garanti olsun istiyorsanız tabii ona da şu an garanti vermek doğru olmaz. Çünkü belki yapay zeka oraya sirayet ettiğinde dediğin gibi o taraflarda da bir ciddi bir iş gücünde yani iş ihtiyacında azalma olacak diyeyim. O yüzden hani dediğim gibi ben en azından bir bu taraflara bakılmasını kesinlikle öneriyorum. Yani. Ben de benzer düşünüyorum. Hatta sen geçen sene bu zamanlarda mı Teknokent'e gelip gitmeye başladın? Evet. Neredeyse bu zamanlarda. Ben seni .NET yazmaya yani .NET övüyordum sana hatırlıyor musun? Öyle bir zamanımız. Ama tabii bir sene de çok hızlı değişti her şey. Yani hızlı değişti. Ben seni anlamıyordum. Muhtemelen sen de beni anlamıyordun adamı. Değil mi? Bu adam ne anlatıyor? Tam bu şeyle alakalı yani içinde bulunduğumuz ortamla alakalı. Şimdi bu arkadaşın sorduğu soru da şu. Hatta biz senden zaman zaman şey düşünüyoruz. Sen de çok fazla aracı, sen de C# yazdın diyelim, Java yazdın, Python yazdın. Ben de öyle. Çoğu şeyi deneyimlediğimiz için şu anda oluşan ortam bizim için daha nasıl söyleyeyim anlamlı oldu şundan dolayı. Şimdi yapay zeka prompt girmek çok kolay bir şeymiş gibi görünse de belli bir deneyime sahip oluyor olmanız lazım. Şimdi hani şey muhabbeti var ya yapay zeka işimizi elimizden alacak mı? Evet, personel sayısı azalacak ama yapay zeka şöyle bir şey yani şu andaki ortam şöyle bir ortam değil. Sokaktan aklı başında birini çevirelim, bir inşaat mühendisini hani tırnak içinde akademikte bir şey olsun. Al sana yapay zeka uygulama yap desen hiçbir şey yapma ihtimali yok. Yani ne isteyeceğini biliyor olman lazım. Ne söyleyeceğini biliyor olman lazım. Dolayısıyla bu yazılım ekosistemine hakim olmak lazım çeşitli disiplinlerde. Kesinlikle. .NET öğrenmeli miyim? Tabii ki öğren. Çünkü yani orada yazacağım bir data structure biliyor olman lazım. Yani .NET öğrendiğin zaman aslında Python'da öğrenmiş oluyorsun. Evet. Bilmem ne de öğrenmiş. Yani ben şundan uzak durmak lazım arkadaşlar. Kod yazmayı öğrenmek şu andan itibaren kod yazmaktan bahsediyorum. Sintakstan bahsediyorum. Evet. Tamam, notasyon öğrenmekten bahsediyorum. Ben ezelinden beri bu arada bunu savunuyorum. Yani 10 yıl önce de fikrim aynıydı. Ya odağımızın bu olmaması lazım. Bizim kavramlar, konseptler, ürün geliştirmek dediğim gibi bizim bu taraflara odaklanmamız lazım. Dolayısıyla bu sorunun da çok net bir cevabı yok. Tabii ki bir devlet dairesine diyelim ki girip akşama kadar tıngır tıngır yapacaksan o devlet dairesinde .NET kullanıyorsa .NET. Bundan mutlu da olunabilir bu arada. Kimse de bundan canım, mutlu bu bir şey seçim meselesi. Evet, seçim meselesi. Yani iyi ya da kötü bir şey yok yani. Stresi az olabilir. Evet, aynen öyle. Babası da orada çalışıyor. Aynen öyle. Oradaki insanları tanıyor olabilir. Tamam mı? Bir sürü parametre var. Aynen. Zaten bu video dahil, ben dahil, Ömer dahil, Ahmet, Mehmet zaman zaman ben atarlanıyorum bu konuda. İşte Linux yazan Torvalds'lar bilmem neler. Herkesin dediğini dinleyin. Evet. Ama yapacağınız zaman o sizin kendi dinamiklerinizle ilintili yani. Kimsenin dediği doğru değil. Benim şu anda dediğim bana göre doğru, relatif yani. Ömer'inki Ömer'e göre relatif, sizin de hayatınız kendinize göre relatif. Şöyle küçük bir not da vereceğim ben de. Şimdi bu yapay zeka, şimdi ürün geliştirmek çok kolaylaştı ya bu tool'larla diyelim. Şimdi herkes de buraya odaklanmaya başladı. Bu da doğru gelmiyor bana. Çünkü
Yani herkesin istediği şey de bu olmayabilir. Yani sırf trend diye de ben bir ürün geliştireyim, onunla uğraşayım. Yani bu da çok stresli bir süreç sonuçta. Yani ondan mutlu da olmayabilirsiniz. O yüzden şeye de biraz hani bu tarz hype şeylerin de herkesi içine çekmesi biraz şey yapıyor Ya beni. Yani. ben oradaki paniği şuna bağlıyorum. Bu arada zaten genç arkadaşlar muhtemelen. Yani panik şu. Covid'le beraber herkes çok para kazandı. Hatta dün ile versiyon Instagram'dan bana bir arkadaşım şey atmış. Yazılım mühendislerinin para kazanma şeyi diye ne derler? Ee, Yani atıyorum 2020'de adam dümdüz hiçbir şey yok. İşte 2021 oldu, 2022 oldu. Paralar böyle taşıyor. Böyle bir şey yok yani. Yok aynen. O ekstrem bir şeyler yaşandı orada ama zamanla o da bir dengeye geldi. Dolayısıyla buradaki aslında ben okuyabiliyorum o en alttaki şeyi, hikayeyi. İnsanlar buraya bel bağlayıp kolay yoldan paraya gidiyor bu iş. Kazanacaktım. Yapay zeka geldi. Kazanabilecek miyime geldi aslında iş. Eğer sende bir business kafası varsa zaten sen her türlü kazanacaksın. Kesinlikle aynen öyle. Ya bir de ben şey anlamıyorum ya. Ben mesela şu anda şey demiyorum. İyi resim çizmeyi denemiyorum yani. Tamam, öyle bir yeteneğim yok. Evet. Böyle bir yetenek de olmayabilir yani. Evet, Yazılımın aynen öyle. belki çok iyi logo tasarlıyorsundur. Git o tarafa daha bir eğil. Database tarafında kümeleri çok iyi biliyorsun. Uyduruyorum tamamen yani. Git o tarafa odaklan. Evet. Hiçbir zaman ben şeye inanmıyorum. Bundan 100 sene sonra da spesifik olarak bir işte çok iyi olan insan her zaman çok iyi para kazanacaktır. Ya çünkü şimdi yapay zeka geldi, bazı şeyler değişti. Eminim 5 sene sonra çok daha farklı bir şey gelecek ve biz yine bunları konuşmaya devam ediyor olacağız. Daha dün konuşuyorduk. Low code, no code, işte pass mas. Ne oldu? Hiçbir şey olmadı aslında. Evet. Ha geçtik oraları da kullanıyoruz ama bir yandan da oraları kullanıyoruz. Bir yandan da kod yazıyoruz. Ha şuna inanıyorum bu arada. İş yapış şekli değişecek zaten. Ama bu işte benim gibi dinozorlar için söylüyorum. Zaten sürekli değişiyor. Şöyle düşün. İlk sadece JavaScript vardı. jQuery çıktı. O zaman bile değişti iş yapış şeklin. Tek fark burada şu. Geliştirici deneyimine etki ettiği için konuşuyoruz bunu. Yoksa şeyde bir değişiklik yok. Next.js'te, JavaScript, server side, işte backend uygulaması. Hep aynı zaten. Onlar hep aynı. Yapay zekanın kattığı şey geliştirici deneyimi daha çok. Tamam. Bizim işimizi kolaylaştırıyor. Dolayısıyla 3 kişinin yaptığı işi bir kişi yapabiliyor diyeyim ve diğer soruya geçeyim. Yani o kısım da kıymetli. Kod aynı kod yani. JavaScript, alert aynı alert. If aynı if yani. Şimdi arkadaş şey sormuş bir arkadaşımız. İşte Tailwind, işte Headless UI, Hero Icons öyle videolar çektim ben. Ben ona Shadcn'i ekleyeyim mesela. Bunlar şu anda çok popüler. Bunların popülerliği ne kadar daha sürecek? Dolayısıyla biz başka şeylere de bakmalı mıyız? Minvalinde bir şey sormuş. Yani bu soruya cevap vermek çok zor. Çünkü yarın ne çıkacağı belli olmuyor. Ama şu bir gerçek. Tailwind ve bu daha doğrusu işte şey çok enteresan bizim bu işte. Shadcn diye bir şey çıkıyor. Alttan Tailwind'i şeye benzetiyorum bunu. Icardi Türkiye'ye geldi. Simge diye bir vatandaşın şarkısı var. Hiç dinlenmemiş. Evet. Hiçbir kadıncağız kabuğuna çekilmiş. Icardi geldi diye Kokoreç bölümünde şey var gibinin. Mehmet bizden hızlı koşuyor diye bizi köfteci açmak zorunda mıyız? Yani bizim dünyamız böyle bir dünya. Tailwind diye bir şey var. Popüler, doğru. Shadcn diye bir şey bir çıkıyor abi. Tailwind bambaşka bir merkezi yani daha bir hayatımızda tasarımla ilgili konularda daha merkezi bir noktaya oturuyor. Çünkü Shadcn çok güzel olduğu için mecbur onu da kullanıyorsun. Evet, aynen öyle. Bir süre daha ben Tailwind'in, Shadcn'in bu çıkışının süreceğini tahmin ediyorum. Ya ben Tailwind bir kere standart olduğunu düşünüyorum artık. Evet. Yani Tailwind bayağı bir CSS. Yani sonuçta o da CSS de yani. Tailwind pure CSS yazma işini benim için bitirdi. Benim etrafımdaki birçok insan için de bitirdi. Ben uzun zamandır CSS yani oturayım da class yazayım diyen çok legacy işler hariç diyorum bunu bu arada. Legacy işlerde oturup gene saçma sapan CSS'ler yazıyoruz. Koymam lazım. Ben bizim işte okul ailede tabii legacy kod. Yapacak bir şey yok. Evet, yapacak bir şey yok. Bu arada şu anda çoğu insanın para kazandığı şeyler böyle. Yani adama mesela şey diyorsun şaşırıyor. Bizim para kazandığımız projenin %80'i jQuery diyorsun. Nasıl yani diyor. Şey sanıyor çünkü onun baktığı yerden her şey React'tır, her şey Vue'dur ya. Öyle bir şey yok. Ömer bana şey dedi, ya dedi yıl olmuş bilmiyorum kaç display block yazıyorsun hatırladın. O bana çok koymuştu o zaman.
Şöyle koymuştu. Düşününce doğru söylüyor adam abi. Gittim 40 yaşına mesela. Display block. Daha demin yazdım. Ama yapacak da bir şey yok. Bir yandan hayatını devam ettireceksin yani. Bunu görmezden de gelemezsin. Evet. Tamam devam et. Tailwind CSS dedin. Tailwind bayağı bir özetle hayatımızın merkezine oturdu. Ben zaten hiç CSS de yazmayı seven biri değildim. O yüzden hep hazır template'ler kullanıyordum. Yani full stack olunca da her şeyi yazman gerekiyor. Ben CSS'de tıkanıyordum mesela. Mesela yapay zeka benim buramı çok şey yaptı. Yamaladı diyeyim. Benim için. Yani ben eksikliğimi tamamen tamamlamış oldum. Tailwind'le beraber de benim için çok daha kolaylaştı. Yani bakış açımı çok değiştirdi. Çünkü CSS yazarkenki bakış açın neydi? Daha böyle bir komponentlere yönelik CSS yazmaktı. Şimdi çok işte granüler bir modu şeye dönüştü o. Yani ben bir komponent oluşturayım, zaten ne yapıyoruz artık yeni frameworklerde diyelim. İşte React'ta, Vue'da ya da Next'te, Nux'ta Components diye bir klasör açıyoruz. Bütün komponentleri ayrı ayrı yazıyoruz. Ya ben bunu zaten komponent olarak yazıyorsam bir de CSS'ini niye ayrı yazayım? Yazayım, inline geçeyim, bitsin gitsin. Çok güzel bir şey. Shadcn de, yani Shadcn'in artısı şu oldu. Şundan dolayı kalıcı olacağını düşünüyorum. Belki de şu ana kadar 15-20 tane UI kütüphanesini aktif projede kullanmışımdır. Hepsinde bir eksiklik var abi. Yani istisnasız bir şeyde de patlıyorsun ve başka bir şeye ihtiyacın oluyor. Bütün keyfin kaçıyor çünkü o bir tane tutarlılığın bozuluyor. Bir tane bir noktaya gelip marjin yazdığın an inline at çöpe bütün tadın kaçıyor. Aynen öyle. Ama işte Shadcn'i nasıl bir kurgu yaptıysa, yani Shadcn'le şöyle söyleyeyim, en az 6-7 tane proje geliştirmişimdir. Herhangi bir eksikliğini, eksik bir komponenti görmedim. Muhakkak vardır yani, çok fantastik şeyler vardır ama onları zaten içerideki komponentler de yapabiliyor olmanız zaten bir kere çok güzel zaten bir şey. Hiçbir zaman %100 kapsayamaz. Öyle. Ama Shadcn'in şöyle bir şansı var. Yine sözünü kesmiş gibi oldum. Ant design popüler oldu. İşte material design hala kullanılıyor bu arada. Evet. Çok da sık kullanılıyorlar. Ama Shadcn dediğimiz şey o evrimin getirdiği şeyin devamı. Evet. Yani yarın yine bir şey çıkacak. Yine üstüne koyacak. Bizim normal bilim de böyle çalışıyor ya. Yani işte Einstein biri diyor ya işte, tamam ben şu anda çok popülerim. Ben noktayı koydum gibi ama benden önce yıllardır zaten uğraşıyordu insanlar. Yani şöyle olmuyor. Yani Shadcn şöyle çıkmadı. Bunları şundan söylüyorum. Şimdi genç arkadaşlar dinliyor ya. Şöyle sandıklarını sanıyorum. Adamın biri sabahtan kalktı. Ben dedi Shadcn diye bir şey yapayım. Böyle değil yani. Değil. Mesela kart. İsimlendirme de çok kıymetli. Kart dediğin materyal dizayndan bizim hayatımıza girmiş bir ifade mesela. Benim bildiğim. Dolayısıyla bu jargonun oturması, bu işte border radius'lar, işte CSS'in gelişimi, JavaScript'in gelişimi, işte bu Less'tir, Sass'tır, bir sürü Tailwind'tir. Yani bunlar hep şey, üst üste evrile eksikler görüle işte Bootstrap mesela. Benim hayatımda bana sorsan en büyük sıçrama Bootstrap'tir. Web tarafında jQuery'dir mesela. Şu anda da bu sıçramayı Shadcn tarafında ben yani tasarım manasında hissediyorum. O da Shadcn'den dolayı değil, yapay zekadan dolayı. Çünkü iyi bir dokümantasyon. Evet. Hayatı kolaylaştıran bir durum. Bir paradigma değişikliği var orada. Yani iş yapış şeklimiz değişiyor yani. Evet. Bu arada sana da anlatmadım henüz. Bugün anlatacaktım. Videoya da söylemiş olayım. Cursor'da şöyle bir özellik var. Kullandığın kütüphanelerin dokümantasyonlarını ekleyebiliyorsun kontekste. Bildiğin bütün dokümanları okuyarak cevap veriyorsun. Yani link yapmıyorsun. Herif bildiğin tutuyor onu kendi içinde. Ya da ne bileyim dışarıya link verebiliyorsun falan, böyle çok tuhaf işler de getirmişler. Yeni güncellemelerle geliyor. Şimdi bir arkadaş son bir tane yorum aldım. Çok değişik şeylere değinmiş. İlk defa da kanalın ben atarlanıyordum zaman zaman. Kimse katkıda bulunmuyor. Ya benim söylediklerim doğru değil. Bu arada ben çok amatörüm yani. Hiç işin başındayım. İşin bu kısmıyla ilgili. Yani sen bir şey biliyorsan sen de bir şey söyle. Ben de söyleyeyim. Hatta gelsin konuşalım. Zaten uzaktan da olsa Zoom'dan bundan konuşup kaydedebiliriz. Yani üretelim ki öbür geri kalan 15 yaşındaki uşak gördüğü zaman o da üstüne bir şey koyup belki Shadcn değil de Matscn'i Türkiye'den biz çıkaracağız kardeşim yani. Zaten bu hikayenin başlangıcı da işte yabancılar yapıyor. Ya izliyorum leş ya. Ya şöyle leş. Aynı şeyi anlatıp duruyorlar.
tamam 2 animasyon koyuyor bilmem ne koyuyor ama yani content'in kendisi dokümandan öteye çok fazla bir şey anlatan yok. Hı hı. Ya da Gerçek tırnak hayatla içine alakalı bir şey söylüyorum. yok. Bayan anlatıyor. Göğüsleri mesela ön planda, tamam mı? Yani content yok abi. Biz bunu yapabiliriz diye ben yola çıktım ve bence başka insanların da bu manada içerik üretmesi lazım yani. Evet, kesinlikle yani. Korkulacak bir şey yok abi. Yükle bak anasını satayım. Çok binane yok. Evet. Bunu da söyleyeyim yani yeri gelmişken. Bitti herhalde söyleyeceklerimiz. Yani dolayısıyla olaylara böyle bakmak lazım. Bak bu soru güzel mesela. Aslında buna cevap verdik. Bu şunu söylüyor. Tamam diyor yapay zeka hayatımıza girdi, iş yapış şeklimizi değiştirdi falan ama geçmişte bir deneyimimizin olması lazım bu konularla ilgili. Yani bir şeyler biliyor olmamız lazım. Kesinlikle. Dolayısıyla buna aslında verdik, cevap verdik. Burada şu önemli, sözünü kestim kusura bakma. Biraz daha tecrübe sahibi olunca yazdığın prompt bence çok daha iyi oluyor. Bir de bazen hakikaten yapay zeka atıyorum 10 şeyi sorarsam 1-2 tanesinde hakikaten çok saçmaladığı oluyor. Onun ben saçmaladığını anlayabilecek kadar tecrübem var yani. Tabii. Bu benim istediğim şey değildi anlayabiliyorum ben. Ya Çünkü bazen işte bir şey istiyorum. Atıyorum server side component istiyorum. İşte mesela Next tarafında server side component nedir? Üstünde use client yok. Onda bir reactivity kullanamıyorsun ya mesela bakıyorum içinde use state var, o çalışmayacak. Ben onu gördüm anlıyorum zaten. Niye? Çünkü biliyorum bu konsepti. Diğer türlü F5'e sabaha kadar sabaha kadar F hata nerede ara onu bulamazsın. Şimdi burada şöyle bir tehlikeden de bahsetmek lazım. Şimdi böyle mission kritik diyelim ki database'e bir şey yazacaksın. Şimdi yapay zeka tamam prompt bir şeyler üretiyor ama bug'lı bir şey de sana sunuyor olabilir. Çünkü sonuçta bu bir bilinçle yazılmış bir şey değil. Evet, bu tamamen ona verilen datanın şeyi. Aynen. Datanın içinden sunulan. Yani bir açık da olabilir o kodun için. Dolayısıyla sen baktığın zaman production'a yani %100 tamam frontend'de öyle bir şey olmayabilir. Görece daha az risklidir ama diğer türlü tamam uyduruyorum işte bir SQL kodu yazdı. Injection yapılabilir bir kod verebilir sana yani. Senin SQL injection'ı biliyor musun? Ya da işte API'inde bir sorgu vardır. Bir bakmışsın herkese açık middleware falan koymamıştır. Proje çalışıyordur. Sen bütün user'ları görüyorsundur ama seninle beraber bir sürü adam görüyor. Aynen öyle. Ya bunları görüyorsun zaten. Evet. Dolayısıyla deneyim hiç yani bilmem kaç yıllık deneyimim var. Bunun üstüne çizdim. Evet. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey değil. Öyle bir şeyden bahsedilmiyor. Şimdi şöyle bir şey var. Bu yapay zeka ile alakalı değil. Ben Next eğitim videoları çekerken gerçek dünya örneği çekmeye başladım ve sonrasında yoruldum. Bıraktım Zart diye şeyi geliştirmeyi. Bir arkadaş sormuş. Bir daha gerçek dünya uygulaması yazmayacak. Neden yazmayacaksınız? Çünkü videoda diyorum daha yazmayacağım. Şundan dolayı ona cevap vereyim 2 dakika. Yazarak çok zor oluyor. Birincisi gerçek dünya uygulamaları en basiti bile olsa özellikle kendini artık kanıtlamış Netflix gibi ben öyle bir hata yaptım. Detayda çok fazla case barındırıyor. Evet. O kadar güzel size bir deneyim sunuyor ki bu adamlar siz çok basit bir şey olduğunu sanıyorsunuz. İstediğiniz kadar deneyimli olun. Yapmaya başlayınca işin karmaşıklığı artıyor. Evet. Yani benim o hikayede iş döndü yani. Abi Netflix'i yapmaya doğru gidiyor. Aynen öyle yani. Netflix yapacağım yani. Database tasarımı. Bazı şeyleri basitleştiremiyorsun çok maalesef. Yani. Basitleştiremiyorsun ve o çok büyük bir tuzak. Biz biliyorsun Coop adında bir sosyal ağ yaptık. Friendfeed'in klonu gibi başladık. Sonradan başka bir yere evirmeye çalıştık. Orada da aynı tuzağa düşmüştük biz. Friendfeed o kadar basit gözüküyor ki. Post var, yorum var, bitti gitti, beğeni var. Aynen. Öyledir mesela şu anda burada konuşalım. Ya abi Netflix'te ne var? Bir tane ana sayfa var. Tıkladım açılan video var yani baktığın zaman. Bir de hadi parayı aldığın yer var. Başka bir şey yok. Abi bir başlıyorsun. Lan arkadaş detay. Neyse çok yoruldum. Bir de şimdi bu eforun karşılığında kimse izlemiyor, kimse yorum yapmıyor. Ben bundan niye uğraşıyorum? İş kendime meydan okumaya geldi. Lan ben şimdi Netflix yapamaz mıyım? Ben yapabilirim yani Netflix'i. Ben hatta biliyorsun biz İtalya'ya bir iş yaptık İtalya'daki bir firmaya. Netflix var bir sistemin backend'ini implement ettik. Yani deneyimim var ama mesele o değil. Evet. Videonun süresi kısa olacak. İnsanlara bir şey anlatacaksın. Düzgün yapacaksın. Ben Nux'ı bilmiyorum ben. O anda öğreniyorum. Canım çıktı. O yüzden bir daha
şeyi anlamış oldum. Niye insanlar to do yapıyor? Bu yüzden yapıyor. Ki to do bile kendi içinde abartırsan çok fazla fonksiyonelite içeren bir alet. Dolayısıyla bu sebepten ben daha hayatımda büyük konuşmayayım. Ha şunu yaparım. Bir fikrim var. Onu implement edeceğim. Belki canlı yayın vesaire olursa ileride öyle bir format getirebiliriz. Ha, Yani. öyle bir Beraber şey. proje Aynen yapalım. öyle. O olabilir ama tek başıma kardeşim yoruldum. Benim 3 tane çocuğum var. Bir de iş dediğim gibi şimdi 3 kişi izliyor mesela o seriyi ya da yorum yazıyor. Lan diyorum adam heveslenmiş, tamam mı? Bir tane daha çekeyim ama yok yani sürdüremedim. O yüzden gerçek dünya işi gerçekten çok zor. İçerik üretmek zaten zor. Ya belki daha ufak şeyler yaparsın ya. Hani böyle ne bileyim işte basit bir işte proje yönetim uygulaması, işte ne bileyim basit bir to do app ama atıyorum kendi kullanabileceğim. Zaten Trello onları yaptım ya. Benim kastettiğim şu, yani gideyim sahibinden.com gibi bir şey yapalım hani. Aynen. Görüyorsun millet yapıyor ama sonradan şey izledim bu arada. Millet nasıl yapmış? Onlar aşırı yüzeysel. Yani Netflix dediği şey Netflix. Ya da işte kimisi canlı yayında yapıyor. 10-12 saat sürüyor. Herif bitiriyor projeyi, yayınlıyor Herif mesela. bitiriyor de kardeşim, uşağı yok, beşi yok. Akşama kadar konuşuyor da. Bir de çok anlatmıyorlar. Hızlı geçtiği yerler var. Kod yazıp geçiyor, sen anlatıyorsun. Ben anlatmaya çalışıyorum. O yüzden o boka sardı yani benim açımdan. Dolayısıyla mesela React için gerçek dünya örneği yapmam yani hiç. Çünkü ben Nux'ta yaparken şey diyordum. Aynısını hatta sana da demiştim. React'ta yaparız. Neye böyle abi? Nerede yapacaksın yani? Çok zor yani. Şimdi bu yorum çok güzeldi. En taze buydu. Bunu aldım koydum videoya. Sonraki yazılan yorumları açıkçası koyamadık. Onda başka bir video çekeriz, paylaşırız. Çünkü dediğim gibi çok fazla yorum gelmeye başladı son zamanlarda. Ollama artı QN2 bu bir yapay zeka modeli. Detayını çok bilmiyorum. Artı VS Code ve Continue adında bir şey var. Eklenti sanırım Codium'un dışarıdaki bir yapay zeka modeli, yani HTTP'den bağlayıp kullanabildiğimiz bir model. VS Code aynen. Dolayısıyla bunların kombosuyla diyor cursor'a ihtiyaç duymamak. Güzel. İkinci bir maddede QN2 7 milyarlık bir versiyonu var herhalde. Artı RAG. RAG bir mimari bu arada yapay zeka tarafında. Onu da söyleriz. Next.js, Nuxt.js, Vue, Svet, Modern Framework ve Vercel. Google Cloud Platform, Amazon Cloudflare dokümanları ile güncel tutmak, hatta bazı popüler repolar ile V0'a yakın bir sonuç elde etmek. Burada şunu söylüyor aslında yine. Kendi environment'ımızı oluşturmaktan bahsediyor. Evet. Tamam mı? Kafa o kafa yani. Yine QN2 7 milyar artı RAG metodunu proje ihtiyaçlarına göre düzenlemek. Süper. Tamam. Bunları cursor'a kendi environment'ımızı oluşturmak için. Öncelikle işin bu kısmıyla ilgili birkaç bir şey söyleyelim istiyorsan. Ya da ben girizgah yapayım da sen başla. Setup güzel. Ben de çok seviyorum böyle şeylerle uğraşmayı. Ya tek benim bu şeylere söyleyeceğim şu oluyor. Ya ben de bu tarz setuplarla çok uğraştım zamanında. Ben buna bu arada yorum yazdım, sana yazdığım yorumu söylemiyorum. Bakın tamam. aynı şeyi mi söyleyeceksin? Hatta bir aralar şeyi de çok sarmıştım, işte terminalimi iyice düzenleyeyim, işte Vim kullanayım vesaire. Çok yani development environment'a o kadar odaklandım ki lan bir baktım ben proje geliştirmiyorum. Şimdi bu tarz şeylerle uğraşmayı ben de çok seviyorum. Hatta birçok şeyi self host yapıyorum, işte kanalımda da zaten onu anlatıyorum vesaire. Ama bir süre sonra şeyde takıldığımı fark ediyorum. Ya bu tarz şeylerle ben o kadar uğraşıyorum ki proje geliştirmeyi unutmuşum. Yani o yüzden cursor'a $20 verip çekiliyorum kenara, rahat rahat yazıyorum. Ama bu konuda bir geliştirme yapacak olsaydım kesinlikle bu tarz bir setup'ı denerdim. Ki cursor'dan çok daha iyi çalışabileceğini düşünüyorum eğer hakikaten bu tarz bir environment böyle güzel bir şekilde kurulursa. Ama dediğim gibi hani şu an cursor bana yetiyor gibi düşündüğüm için sanki ben buradan devam ederim gibi hissediyorum. Ama çok da ilgimi çekti bu arada. Bir ara bir deneyeceğim. Aynen. Yani zaten ben biliyorsun dönem dönem bakıyorum bu şeylere, aletlere. Noktası çok burada belirleyici. Yani bunu maintain etmek bir süre sonra iş haline alacaksa eğer, bu almıyordur başka. Ya da ben böyle bir ürün yani benim ürünüm zaten böyle bir şey olacaksa uğraşabilirim. Diğer türlü dediğin gibi, çünkü bu durumda iyi de bir bilgisayara sahip olman lazım. Yani performans için. Dolayısıyla bunu maintain etmek de bir maliyet. Evet. Yani günün sonunda ben projeye mi odaklanayım, buna mı odaklanayım, bambaşka bir efor isteyecek benden. Dolayısıyla dediğin gibi $20 veririm, hiçbir şeyi düşünmem. Ama zaten sonrasında arkadaş yazmış, cursor'ın da kendi içinde garip grup
şeyleri var yani, Var. hikayeleri var. Bir de yani sürekli develop ediyorlar onu. Biraz da böyle düşünmek lazım. Tabii yani. canım. Ya adamın business'ı o. Business o yani. Adamın şöyle bir derdi var mıdır? Ömer çok para kazansın diye ben bunu geliştiririm demez yani adam. Adam onu satacak, satmak için sürekli geliştirecek. Tabii canım. Bir de çok hızlılar yani. Cursor'daki developerlar da Cursor kullanıyor. Ben ama şunu anlamıyorum. Ya abi network bile yani o kadar hızlı yani ne ara gittin, remote'a işlendin, geldin. Sen API key'i gir, kendin yaz, o kadar hızlı çalışmaz o, eminim yani. Abi çok acayip ya. Tuhaf Ya yani. işin çok mühendislik gerektiren kısımlar Evet, da var yani var. o kadar da. Bir de şöyle düşün. Herifler saniyede kaç milyon tane Request prompt geliyordur yani. Öyle düşün. Ya Sonuçta kendi backendlerinden geçiyor bu. buradan girersek çok uzayacak diye girmedim. Tamam. Ürün yapmak çok zor. Evet. Cursor da yapmak çok zor. Yani şey değil. Hobi olsun da 2 tane bilmem neyi bağladım değil yani. Bir ragla olacak iş değil. Evet. Tamam. Devam ediyor arkadaş sorusuna. Frameworkler, platformlar yavaş yavaş modellerini çıkarmaya başladı madem. Sonraki gelir modelleri belli. Madem Vercel direkt balık veriyor. Balık nasıl tutulur videoları iyi gider demiş. Tamam mı? Bu arada bu arkadaş muhtemelen bildiğin uğraşıyor bu işlerle yani. Çünkü Bizden çok daha tecrübelidir. Tabii muhakkak tabii. bu kadar Aynen. şeyle uğraşıyor. Bir de düzenleme yapmış sonradan. Bir de etik konusuna değinebilir miyiz? Örneğin kendi oluşturduğumuz işte RAG ve QVen2 metodunda istediğim güncel bilgileri GPT-4o ve Cloud üzerinden aldığım PDF'leriyle yapıyorum. Bu bilgiyi öğrenmek değil sonuçta. Bilginin özetinin transferi benim ve V0'ın yaptığı ne kadar etik çizgiler içinde kalıyor veya hazır regülasyonlar yok. Atış serbest deyip daha mı kapitalist olmalıyız? Kısa cevap evet. Yani ben biraz hayata bakış açımı böyle hani biraz da felsefi konulara Tamam, girmiş zaten bundan olalım. sonrası şey yokuş aşağı konuşacağız. Ee, Oradan da şeye bağlayacağız zaten. Bu bizim Doğukan'ın hikayesine. Ya bizi etik diye o kadar şey yaptılar ki bence kısıtladılar ki ve üstümüzden yıllardır para kazandık. Bu arada bunu çalıştığımız şirketler için demiyorum. Bunu yaşadığımız millet için diyorum, işte ülkeler için diyorum, dünya için diyorum yani. Bizim gibi çalışan sınıf ezilmeye mahkum. Bizi hep etik diye o bir üst merdivene çıkmayı hep önümüzü tıkıyorlar yani. Hep şeyi gördük. Etik olmayanlar hep üstümüzdekiler Aynen öyle. zaten. Şimdi o biraz bizi kandırma şeyi olarak diyor. Bir uyutma hap gibi düşünüyorum onu. Ahlak kullanıyorlar orada. Yani bu çok felsefi bir Aynen. muhabbet normalde. Bu bir blue pill bence yani Hı-hı. Matrix'teki diyeyim. Hı-hı. Bence evet kapitalist olmalıyız. Bencil olmalıyız. Şöyle bencil olmalıyız yani bunu şey olarak demiyorum. İşte Abdullah abi yapmasın ben yapayım gibi bencil değil. Her insan kendi para kazanmasını, ailesini geçindirmesini her şeyin üstünde tutmalı. Hı-hı. Bunun için de yani o VS Code'a artık ne yazıyorsan bence yaz kardeşim yani öyle diyorum. Ya dediğin son derece doğru bu arada. Ne derler? Diyeceğim şey unuttum. Günün sonunda web adresini yazdığında herif enter'e bastığında karşısına çıkan şeye para veriyorsa hani, bence hiçbir sorun Ya yok. şimdi burada şöyle işin teknik olarak kısmını bilmiyorum. Bu mesela yapay zeka araçları kod geliştirirken kullandığımız. Benim projemde bir sürü kod var. Benim business'ım ya orada diyelim. Halihazırda para kazandığım. O kontekste hani cursor alıp upload ediyor ya bir yere. Mesela o datanın hepsini etmiyordur ya da istese edebilecek durumda. Şimdi işi bu şekilde düşünmeye başlayınca şuna gidiyor iş. Zaten VS Code'un içinde açtım bunu. Bak, VS Code da bunu upload edebilir. Ya bu şöyle bir şey. Bak, şuna benzeteceğim. Hep bir muhabbeti var ya. Özellikle bizim Trabzon'da bu çok var. Ya bir fikir geldi aklıma. Tamam çok kimseye söyleme. Ya abi o fikir milleti. Ya o fikir 10.000 kişi daha düşündü senden başka. O sana özel değil. O daha önce yapıldı. Buna o sorunlar çözüldü. Nerede uyanıyorsun buna biliyor musun? Çok muhteşem bir fikir geldi aklına diyelim. Fikrin en can alıcı kısmı tabii ki know-how'un yok, yapamıyorsun. Google'a bir soruyorsun. Herif Stack Overflow'da 15 sene önce ya döşemiş onu tamam mı? Oha diyorsun herif düşünmüş. Abi o kafadan çıkacağız evet, zaten. Aynen O geçti o devirler. Aynen öyle. Buradan meşeye bağlayayım ve toplama şeyine geçelim. Şimdi tüm bu konuştuğumuz hikayelerde ve ben birebir konuşuyorum insanlarla. İşte Süper Peer'dan da konuşuyoruz. Herkeste bir kariyer şeyi var. Kariyerime nasıl yön vereyim? Kariyer aşağı, kariyer yukarı. Geçen bizim Nihat'la da konuşuyordum.
Bir insanın kariyeri ya da bir insanın hedefi büyük bir şirkette işe girmek olmamalı. Uzun vadeden bahsediyorum. Yani ben ne bileyim garipsiyorum ya. İşte konuşuyorsun, bir hayalim var, hayalimle Google'da çalışmak. Abi böyle bir hayal olamaz ya. Tamam mı? Hele ki şu devirde daha bireysel hayallerimizin olması gerektiğini düşünüyorum. Bireysel markamızı üretmenin peşinde olmamızın gerektiğini düşünüyorum. Çünkü eskiden doğru mobil cihazlar yoktu, bu kadar kompleks bir hale gelmemişti. Bir şeyler yapabiliyorduk, çok hızlı büyütebiliyorduk bunu. Aradan bir zaman geçti, rekabet arttı. Çünkü herkesin erişimi arttı. Bugün geldiğimiz noktada da herkes her şeyi biliyor. Evet. Şu anda çık dolaş sokağa mesela. Yazılımı biliyor. Yani böyle bir şeyin varlığını bile biliyor olmak zaten tehdit. Çünkü az akıllı adam, ki tanıştık böyle bir sürü insanla. Adam balıkçı, doktor, tornacı, hobi olarak öğrenmiş işi, kafada ticarete çalıştığı için senden benden çok daha fazla gelire ulaşmış. Evet, aynen öyle. Bence ve baksan yaptığı şeyi aşağılarsın muhtemelen, bu nasıl bir şey diye, ama adam... teknik olarak evet, tekniğin hiçbir önemi yok. Aynen. Zamanla zaten buraya evriliyorsun. Tekniğin hiçbir önemi yok. Şuna getireceğim. Bizi nasıl ki etik diye uyuttularsa bizim Türkiye üzerinde, bizi bir de para konuşmak ayıptır. Para konuşulmaz şeklinde de uyuttular. Evet. Bunu zaten bizim müfredatımıza baktığımızda eğitim sisteminde de görüyoruz. Tamam. Dolayısıyla biz hiçbir zaman şöyle düşünemedik. Ben de düşünemedim zaten. Yani bir sürü paranın döndüğü yerde çalışıp, şimdiki aklımla bakıyorum, İnanılmaz paraların döndüğü yerde çalışıp hiçbir zaman şunu sorgulamamak. Ya ben de böyle bir para kazanabilir miyim? Sorgulayamamak ne kadar kötü bir durum. Fanustaki balık evet. Durumunda bizi bıraktılar. Bu bizim mühendislerimiz için de geçerli. Ben okumadım. Hadi ben cahil kaldım. Bizi de teknikle uyutuyorlar bu arada. Evet. İçerisinde yani. Tamam. Dolayısıyla şunun kararı çok kıymetli. Bu yapay zeka her şeyle değerli. Ya ben kendi başıma bir şey yapabilir miyim? Çünkü benim şöyle bir öngörüm var ki muhtemelen benzer düşünüyoruzdur. Gelecekte hani yapay zeka alacak mı almayacak? Bu tamamen magazinsel, boktan bir muhabbet yani. Bunu bilmek mümkün değil. Ama şunu biliyorum ben. Her geçen gün tek başıma kocaman bir ürün yapma ihtimalim artıyor benim. Evet. Çünkü ne tasarımcıya ihtiyacım var, ne 5 kişilik bir ekibe ihtiyacım var. Ne hosting için eskiden biz boğuşuyorduk. SQL server kuracağın içine, bilmem ne kuracağın içine, güvenliğiyle uğraşacaksın. Sen diyorsun, abi diyorsun Cloudflare'in arkasına koydum şeyi. Hiçbir şey bilmeme gerek yok. Tırnak içinde söyleyeyim tabii. Dolayısıyla tek başıma ne yapabilirimi artık düşünüp Abdullah Uğraşkan Bilgisayar Hastanesi'ni açmam lazım benim. Anlatabiliyor muyum demek istedim? Ya da 2 kişi ya da 3 kişi, yani 100 kişi, 200 kişi, bu işler yavaş yavaş bence azalarak bitecek. Ve iyice bireyselliğe döneceğiz artık. Aynen öyle. Bence olaya buradan bakıyorum. Yani solo nasıl deniyordu? Solo entrepreneur, evet. Evet, bireysel girişimcilik. Bireysel girişimcilik, aynen öyle. Çünkü yine sözünü kestim. Darlandım çünkü. Mobil uygulama nasıl yaparım? Bilmem. Abi hiç ihtiyacım kalmadı yani. Ya ben şuna da eminim bu arada. Ben henüz hiç mobil şey yazmadım. Muhtemelen bir iş gelsin, haftaya bitmiş olur o iş. Ya şöyle bir şey var. Takılacağın yerde ChatGPT ile muhabbet edip onun bir iterasyonu... Ya, bu arada şunu da söyleyeyim. Şimdi bunu yapay zeka için konuşuyoruz da ben bunu 2 sene önce de şundan derdim. Lan açıp Stack Overflow'lardan bakardım yani. Ya öğrenmek var ya, ben hatta geçen yine çocukların eğitimi. Çocuklarıma ben öğrenmeyi öğretmek istiyorum. Tamam mı? Kimseye ihtiyacın yok şu anda ya. Aynen öyle. Ki onlar büyüdüğünde hiç olmayacaktı. Zaten bu eğitim dediğin şey yani geleneksel üniversite eğitimidir, lise eğitimidir. Bunları ben çok kıymetli görüyorum ama bir paradigma değişikliğinin zamanı geldi yani. Bu şekilde çocuk eğitilmez. Ömer diyor ki bana, 2. sınıfa geçti. Hala daha diyor bana kutu boyattırıyorlar. Adam bu nesil öyle bir nesil değil. Kutu boyattıramazsın artık. Evet. Şimdi şunu diyecek eğitimciler. Ya işte el becerileri ıvır zıvır ama abi bu ben şöyle söyleyeyim, geçen sana 2 tane fonun sıkmayı öğretse daha mantıklı değil mi? El mi? yazıma dilekçe yazmam gerekti, tamam mı? İmza atacağım. Bir satır bir şey. Kalem tutmamışım abi ne kadar zamandır. Kalemle bir işim olmamış. Tamam mı? Çok zorunlu muydu sence onu o kalemle yazıyor olman mesela? Ya o işin o kısmı zaten. O kısmı zaten inanma. Ya şimdi bu muhabbet çok şey kaldırır. Su götürür diyor. Su götürür. Aynen, bu sabaha kadar konuşabiliriz. Karşı argümanlar var.
bizim dediklerimiz Tabii bunlar hep bireysel görüşlerimiz. Tamamen kendi deneyimlerimizi biz söylüyoruz ama iş yapış şeklimiz değişiyor arkadaşlar yani. Yapay zeka işimizi elimizden alacak mı? Bilemem alacak mı almayacak mı ama eğer hala da kurut yazıyorsak alacak abi senin işini yani. Sen bir hareket et. Ben öyle insanlar tanıyorum ki hastanenin bilgi işleminde çalışıyor. Ya iyidir kötüdür diye söylemiyorum. Yani yazılım çok geniş bir alan. Twitter'daki ekosistem, yani Twitter'daki yazılım muhabbetleri %001 evet. değildir. Adamın uzmanlığı şu, rapor. Yani o da onunla övünüyor, tamam mı? Bundan bir doktor rapor istiyor. Implement, yani bir SQL kodu yazıyor da benzer bir şey muhtemelen. Alıyor raporu, bitiyor. Bu. Ama konuştuğu zaman ben yazılım geliştiriciyim diyor bu adam. Şimdi bu adamın işi, kardeşim gidecek çünkü doktor prompta diyecek ki bana şöyle bir şey verecek yani, tamam mı? Bu adamın bir rutin işlerin çoğu öyle. Aynen öyle maalesef öyle. Ya bu arada bu sadece hani yazılım için de değil. Bana sorsan hayatın birçok alanına daha etki edecek. Evet. Mesela ne bileyim tıbba da ben çok etki edeceğini düşünüyorum, evet. çeşitli bölümlere. Mesela tabii ki buradan o kadar da bir bilgim olmadığı konudan çok konuşmak istemem ama hani mesela atıyorum ne gibi bölümler var? Görüntüleme. Radyoloji gibi bir bölüm mesela. Hani tabii ki radyolojinin de kendi içinde sınıflar var mesela ama mesela sadece görüntülemeyle uğraşanlar ya da ne diyeyim işte o işi yapan teknikerler diyeyim. Yani aslında çok rutin işler yapıyorlar. Yani spesifik bir şeyle onu eğiterek yani sanki onların ulaştığı sonuca ulaşabilirsin gibi hissediyorum. Yani tabii ki benimki biraz işkembeden sallamak da olabilir ama yani hissiyat olarak şimdi bizim işleri de bizim işlerde belli bir noktaya geldiği için sanki diğer işlerde de güzel beslenirse o noktalara gelebileceğini düşünüyorum yapay zekanın. Yani korkması gereken de sadece biz değiliz bu arada yani. Tabii canım zaten ya o da çok enteresan. Biz tabii işin içinde olduğumuz için o taraftan bakıyoruz da. Beyin dediğin pattern matching yapıyor değil mi? Yani en altta. Aynen. Bizim çocukları biz o kadar bir dönem hastaneye götürdük, getirdik ki o kadar çok film gördüm ki ciğer filmi. Şu anda ben mesela bakıyorum. Ya sonra bir resim yani bu baktığı şey. Bakıyorum orası buğulanmış. Diyorum ki bu işte vereceği ilaçlara kadar ben söyleyebiliyorum. Demek ki bunu bir yazılımda tabii ki yani bu kadar basit. Nüansları vardır. Basit bir şeyden bahsetmiyoruz ama çok da zor işler değil kardeşim yani. Lafı uzatmayalım. Evet. Çok da uzak değil yani. Bir cerrahın işini belki mümkün değil. Yani onu da belki hani şey yapabilir ama günün sonunda bazı şeyler var ki hakikaten çok rutin yani. Daha iyi ben dün gibi hatırlıyorum ya. Şu elektrikli arabalar, Tesla'lar, Mesla'lar bunların atalarının denemelerinde arabanın içinde bir sürü kablolar, kameralar, arabanın üstünde lidar, midar. Tam adamlar işte kendi kendine giden araba yapmaya çalışıyor ama. Ulan bir sabah kalktık herif yapmış bunu. Bildiğin araba yani bu, tamam mı? Yani bu kadar hızlı. Evet. Çat diye olup bitecek ki bana sorsan biz ne kadar riskteysek onlar daha fazla risk. Çünkü bizim alanımız var. Evet. Sağa sola biz manevra yapabiliriz ama çoğu insan o manevra kabiliyetine sahip değil yani. Mesela şimdi Volkswagen'in geldiği durumu düşün. Resmen ben şu cahil kafamla şeyi gördüm abi. Başına sıkıntı olacağını şuradan. Daha dün BlackBerry iMessage kullandım bile. Ya bu kadar gerizekalı bir batış. Nokia'nın Android'de gelecek yok, ben Symbian'dan. Evet. Al sana Symbian. Abi böyle ya çok büyük ya dalga. Bak hep direnç gösterenler kaybediyor farkındaysan. Kardeşim evrim adaptasyondur. Evet. Adapte olamayan elenir. Tamam, bunu her yere bak görürsün. Evet. Tamam, bu kadar basit. Deyip bitirelim mi? Survival of the fittest. Nasıl ama bitiş? Güzel. Bayağı uzun oldu. Bence güzel oldu. Güzel, keyifli oldu. Umarım kaydedebilmişizdir bu arada. Çok da sorun yaşadık. Aynen. Bu kaçıncı çekişimiz? Aynen öyle. Bilmiyorum. Ya her şey çok zor ya. Evet. Üretme işi çok zor. Çok keyifli oldu. Beni konuk aldığı için buradan Abdullah abiye çok teşekkür ediyorum. İnşallah bir gafımız olmamıştır. Yani yanlış bir şey dememişizdir. Yok yani. Ya bence de demedik. Kişisel görüşümüz bu arada en son böyle bir toparlayalım. Siz böyle düşünmüyor olabilirsiniz. Evet. Zaten başta söyledik. Bizim dediklerimiz de doğru değil. Doğru diye bir şey yoktur deyip bence böyle ucu açık bir şekilde bırakalım. Umarım faydalı olmuştur. Eğer bu tip videoların gelmesini istiyorsanız alta yani yorum yazmaktan da şey yapmayın, çekinmeyin. O yeteneklerinizi de geliştirin. Yani bence şimdi konuyu açıyor da toparlayayım orada. Evet. Tüm bu yeteneklerin dışında iletişim yeteneği, kendini ifade edebilme yeteneği. Yani ChatGPT'ye bile ben
Yeri geliyor yazamıyorum yani. Önünü ilikleyip konuşuyor. Aynen öyle. Ben biliyorsun da misiniz, kibar davranıyorum adama. Yani o bir alışkanlıktan kaynaklı. Yorum yazın, katkıda bulunun. Ya sadece bu video için değil, genel olarak söylüyorum. Yani fikirlerinizi aktarın. Umarım dediğim gibi faydalı olmuştur. Benzer videolar çekeceğiz zaman içinde. Daha kısa, daha rafine, daha spesifik konular hakkında. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.